Kahvenin tüm dünyada yarattığı akımlar var. Buna kahve akımları deniyor veya kahve dalgası diye de adlandırılabilir. Temelde 3 akımdan bahsedeceğim size. Birincisi instant kahve akımı. Eski tarihte insanlar kahve içmek için hep bir mekana gitmek zorundaydılar. Ta ki instant kahveler ortaya çıkana kadar. Instant kahveden kastım suda çözünebilen özelliğe sahip kahveler. Bugün marketlerden alıp rahatlıkla içebildiğimiz kahvelerden bahsediyorum. Artık bu kahveler ortaya çıktıktan sonra herhangi bir mekana ihtiyacımız yok. İstediğimiz yerde bu kahvelere ulaşabilirdik. İkinci akım kahve ise Starbucks'la beraber başlıyor. Yıl 1971. Starbucks artık aslında özünde bir İtalyan tarzı, İtalyan stili olan kahveyi tüm dünyaya kendi franchising sistemiyle yayma noktasında büyük başarı gösteriyor. İtalyanlar da buna tepki olarak aslında ülkelerine Starbucks markasını çok almakta imtina ediyorlar. Çok almayı istemiyorlar. 2020 itibariyle size sayı vermem gerekirse ülkemizde 500 küsür Starbucks vardı. Yani Starbucks şubesi vardı. O tarihlerde 2020 yılında toplasan 9 tane, yanlış hatırlamıyorsam 9 tane Starbucks şubesi mevcuttu İtalya'da. Bugün için eğer son verilere bakacak olursak toplamda 30 küsür Starbucks şubesi var hala da İtalya'da ki bu İtalya için çok kısıtlı, çok sınırlı bir şey. Kendi aslında stillerine biraz sahip çıkma sevdası bu. Biz ülke olarak Starbucks'ı çok kabullendik gerçekten. Türk kahvesi kökeni olması sebebiyle de Starbucks bizim için vazgeçilmez oldu diyebilirim. Starbucks özelinde söylemiyorum. Starbucks bu işin öncüsü olduğu için aslında bu örnek üzerinden gidiyorum. İkinci akımın temsilcisi olan Starbucks tüm dünyaya espresso bazlı kahveleri tanıttı. Nedir bu espresso bazlı kahveler? İsterseniz bir yudum alalım, ondan sonra devam edelim. Bir espresso rica edebilir miyim? Espresso aşağı yukarı, bu arada kullandığınız materyale göre de değişir ve sizin kendi prensiplerinize göre, işletmenizin prensibine göre de değişir. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sevgili arkadaşlar, espresso 7 gram kahve sonrasında yapılan özel makinasıyla beraber üretildikten sonra toplamda 3 cl kahveden ibarettir. 7 gram kullandığınız kahve çekirdeğini çektikten sonra 7 gram kahve çekirdeğini çektikten sonra 3 cl'lik bir kahve size ikram eder. Espresso ikramında bazı önemli nüanslar vardır. Mesela espressonun üzerinde kremamsı bir tabaka olması gerekir. Bu basıncın kahveye tam olarak işlediğini ve kahvenin basınçla, espres kelimesi de basınçtan doğar zaten. Yani bazı kaynaklarda ekspres yani hızlı kahve oradan kökeni, orijini oradan geldiği söylenir ama aslında presten gelir kaynağı. Yani bu kelime kökeni olarak da preslemek, basınç altında üretilen bir kahve çeşididir. Neden basınç altında üretiriz? Az önce de söylediğim gibi bu kadar yoğun bir şekilde kavrulmuş olan bir kahvenin yağ oranı çok daha fazladır ve bu yağ oranı fazla olan kahvenin suyla homojene bir şekilde iyi bir sonuç vermesi gerçekten zor olacak. O yüzden bu açığı ortadan kaldırmak için İtalyanlar muazzam bir fikir öne sürmüşler ve bu kahve çekirdeğinden elde ettikleri kahveyi ancak presleyerek basınç altında elde edebileceklerini düşünmüşler. Haliyle bugün hepimizin tanıdığı espresso makineleri ortaya çıkmış. Espresso az önce de gösterdiğim gibi belli bir kıvama ve üzerinde bir kremamsı tabakaya sahip olan bir kahve çeşididir. Bu kremamsı tabaka önemlidir. Bu baristanın işini iyi yaptığını gösterir. Ayrıca espresso yanında bir çay kaşığı veya karıştırma işlemini yapabileceğimiz bir kaşıkla ikram edilmelidir. Hemen onun da sebebini anlatayım. Bunun yüzeyinde bulunan krema bazı misafirler tarafınca karıştırılmak istenebilir. Bu karıştırma isteği için burada bir aparat, bir karıştırma kaşığı bulunmasında fayda var. Espresso yapısı gereği oldukça sert ve vurucu bir kahvedir. Eğer daha sert ve vurucu bir kahve istiyorsanız o zaman ristretto, yine espresso bazlı 7 gram kahveden elde edilen ama bu kez 3 cl değil 1,5 cl daha vurucu, daha çarpıcı bir kahve. Eğer daha rahat bir kahve istiyorum diyorsanız bu kez Lungo'dan bahsedebiliriz. Lungo ise yine espresso bazlıdır. Yine 7 gramdan elde edilir. Fakat bu kez 3 cl değil 6 cl yani su oranını biraz artırırız. Bununla beraber farklı çeşitli espresso türleri de var. Mesela ilginç olan bir tanesini söyleyeyim. Romano. Ülkemizde çok talep görmediği için çok bilinen bir espresso türü de değil. Romano
espresso ikram edilecek kahvenin daha öncesinde limon dilimi ile tatlandırılması, hatta limon dilimi eşliğinde ikram edilmiş bir espresso türüdür. İtalyanların corretto diye adlandırdıkları bir başka espresso türü ise bir shot espressonun üzerine bir damıtık içki ilavesiyle yapılan bir kahve çeşididir. Bu damıtık içkiler genellikle brandy olarak tercih edilir. Ya da İtalyanların bir başka brandy türü, brandy olarak sayılabilir sanırım, tür olarak dünyaya tanıttıkları ve gerçekten bir çöpün içinden ürettikleri, çöpün içinden çıkardıkları bir marka olarak tanımlayabileceğim Grappa'dan bahsedebiliriz. Grappa içimi çok sert, aroması, rahiyası çok sert. Alkol derecesinden bahsetmiyorum. Bir damıtık alkollü içecektir. Espresso da aynı şekildedir. Çivi çiviyi söker misali sanırım. Espresso'nun üzerine Grappa ilave edilerek ikram edilen espresso türüne ise ne denir? Corretto denir. İtalyanlar genellikle sabah 11'e kadar süte taviz verirler. Ama 11'den sonra günlük yaşamlarında süt neredeyse hiç yoktur. Hatta İtalya'ya gittiğinizde bizim ülkemizde alışık olduğumuz gibi saat 11'den sonra bir cafe latte veya cappuccino istediğinizde neredeyse sizi kafeden veya bulunduğunuz mekandan kovacak derecesine tepki verirler. Bunun herhangi bir temelinde geleneksel bir kültürü yok aslında. Temel sebebi şu: sütün sindiriminin zor olduğuna inanıyorlar. Temelde bu. O yüzden saat 11'den sonra içilecek sütün onlara rahatsızlık vereceğine inandıkları için genelde sütü tercih etmiyorlar. Ama illa saat 11'den sonra sütlü bir kahve içmek istiyorsanız tek çareniz var: macchiato. Macchiato İtalyanca'da leke demek. Yine bir shot veya iki shot, yani doppio, İtalyanca'da doppio veya double espresso diye de adlandırılıyor. Kahvenin üzerine, yani espressonun üzerine çok az miktarda, yani espressonun %50'sini geçmeyecek. Eğer bir shot espresso kullanıyorsanız 3 cl, yarısı 1,5 cl'dir. 1,5 cl'i geçmeyecek kadar üzerine süt ilave edilir. Buna da lekelemek, o bile kahveyi lekeliyor diye adlandırırlar. Bu yüzden macchiato diye bir kahve vardır. Yani İtalyanlar bu macchiato kahvesini biraz hafif kahveyi yumuşatmak, sütten de vazgeçmemek adına genellikle günün ilerleyen saatlerinde tercih ederler. Cafe latte ve cappuccino'ya gelecek olursak, ülkemizde çok tercih edilen, içimi çok rahat, soft, birisi çok daha böyle süt ve süt köpüğü ilavesiyle, diğeri ise sadece sütle yapılan bir kahve çeşididir. Onlar da yine espresso bazlı kahvelerimiz. Üçüncü akıma gelecek olursak, espresso bazlı kahveler Starbucks aracılığıyla tüm dünyaya yayıldıktan sonra üçüncü akım. Artık insanlar kahve içmek için bir yere gitmekten ziyade kahve kültürüne maruz kalmak istiyorlar. Ne demek istiyorum? Kahvenin üretimi, kahve çekirdeklerinin çeşitleri, kahvenin demlenme süreci ve bu pişirilme esnasında kahve ile ilgili sohbet etmek istiyorlar. Yani baristalarla muhatap olmak istiyorlar. Bu da haliyle son zamanlarda üçüncü akımı başlattı. Yani demleme kahve akımını. Demleme kahvelerde size bahsedeceğim şey aslında ekipmanın ismiyle biraz şekillenmiş. Mesela V60 diye bahsettiğimiz, isimlendirdiğimiz bir aparatımız var. V60, V şeklinde olması ve 60 derecelik bir açıya sahip olması sebebiyle böyle bir isim almış ve kahve üzerine dökülüp daha sonra suyla belli periyotlarla ve belli kurallar dahilinde kahvenin demlenmesi sağlanıyor. Bu demlenme işlemi misafirin önünde yapılıyor ve misafir haliyle kahve kültürüne maruz kalıyor ki gerçekten tam olarak istedikleri de misafirlerin bazen bu olabiliyor. Bir diğer demleme kahve çeşidi ise bu V60'ın dışarısında Chemex. Chemex aslında bir laboratuvar aparatı. Yani bilimsel bir fen laboratuvarı aparatı. Fakat günümüzde artık demleme işlemi için kullanılıyor. Kendine özgü cam bir aparat. Bu Chemex dediğimiz aparat içerisinde yine aynı V60 gibi üzerine bir filtre koyup, kahvesini koyup, sıcak suyla gezdirip yine misafirin önünde demlenmesini sağlayabiliyorsunuz. Bir diğeri ise yine aslında Alman bir ev hanımı tarafından keşfedilen, daha sonra Fransızlar tarafından modernize edilerek tüm dünyaya yayılan, bir ismi Fransız balonu olarak adlandırılan ama genelde kahve literatüründe sifon olarak bilinen bir demleme yöntemi. Özellikle Uzak Doğu'da, Japonya'da veya Filipinler'de çok fazla talep gören bu sifon tarzı demleme yöntemi misafirlerin en keyif aldığı, şahit olmaktan en mutlu oldukları ve servisi oldukça yaygın
bir diğer demleme yöntemimiz. Bunun dışında ise aslında herhangi bir akım içerisinde yer almayan, yani 1, 2 veya 3. dalgada yer almayan fakat bizim yıllardır vazgeçemediğimiz, şu ana kadar anlattığım tüm kahve çeşitlerinden gerçekten ciddi anlamda farklılık gösteren, bir kere Türk kahvesinden bahsedeceğim, takdir edersiniz ki Türk kahvesi diğer kahve çeşitlerinin tamamından ciddi anlamda farklılık gösteriyor. Çünkü dünya kahve literatüründe pişirilerek yapılan, kaynatılarak, kaynatma tabiri çok doğru değil gerçi, pişirilerek yapılan tek kahve Türk kahvesidir. Fakat burada ince bir nüans var. Türk kahvesi ve tek telveli kahvedir bu arada. Yani içerisinde aparatı olan tek kahvedir. Türk kahvesinde ince bir nüans var. Bu nüans şu: Türk kahvesi hazırlanırken kaynama eyleminin, kaynama olayının olmaması istenir. O yüzden şimdi bu işte köz içerisinde pişirilen kahve veya işte kızgın kum içerisinde pişirilen kahve, yani ne kadar kısık ateşte pişirilirse Türk kahvesi o kadar iyi sonuç verecektir. Çünkü bizim isteğimiz o. İçten gelen bir ısı kaynama derecesine yükselmeyecek ve kaynama eylemi gözükmeyecek.